Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı talepleriniz oldu. Bu taleplerinizi kızlarım bana iletti. Çin ve Çin'den gelen aşı ile ilgili çok ciddi bir talep var. Bununla ilgili bir video beklentisi olduğunu söylediler. Evet, değineceğim. Çin ve Çin'den gelen aşıya değineceğim. Yalnız daha öncesinde ben Almanya'da aşı karşıtlığı ve kapitalizm diye bir video çekmiştim. Ona da bakmanızı özellikle rica ediyorum. Şimdi bugünü asgari ücrete ayıralım istedim. Yani bir taraftan bütçe görüşmeleri devam edecek. Dolayısıyla ben bugünü asgari ücret ve Türkiye ekonomisine biraz daha ayırmak istedim. Daha önemli çünkü yani iç dinamikler noktasında bizim için daha önemli. Bir sonraki haftayı da Çin ve Çin aşısına ayırmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi efendim biraz yoğunluğum var. Yani bu yoğunluk çerçevesinde ancak çarşamba günleri 18 yani saat 6 civarında yayın yapabiliyorum. Bunu da aksatmamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Hemen hemen her hafta çarşamba günü mutlaka ki bir yayınımız oluyor. Şimdi gelelim asgari ücret de durum ne, Türkiye ekonomisinde neler oluyor? Bunlardan bahsedelim biraz istiyorum. Şimdi efendim geçen hafta Türkiye ekonomisine değindik ve ben yani faizin şu atmosferde, şu konjektürde faiz arttırımının çok uygun olmadığını söylemiştim. Ya bundan memnun olanlar da oldu, tepki gösterenler de oldu. Bu çok doğal bir süreç. Yalnız ben hani söylediklerimin arkasındayım ve halen aynı düşüncedeyim. Mevcut konjektürde şu anda faiz arttırımının doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Doğru bir karar olmadığını düşünüyorum efendim. Yani nedenine gelmeden önce hatta birkaç şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Şu anda piyasada, camiada aklı başında ne kadar ekonomi uzmanı varsa bunlar şu anda faize karşı efendim. Yani sadece ben değil veya sadece biz değil, aklı başında bütün ekonomi uzmanları, ekonomistler faize karşı. Bu cepte. Bunu bir kenara koyalım. Yani bu değerli ekonomistlerimi bir kenara koyalım. Yani ben ve benim gibi düşünenler efendim şu süreçte faize karşı bir duruş izliyor. Bunu da gözlemlemekteyim. Doğru değil efendim. Yani karşı kelimesini kullanıyorum ama şu anda mevcut konjektürde faizin arttırılması doğru bir karar değil. Biz bunu söylüyoruz efendim. Şimdi sadece biz değil, yani sadece bu aklı baki olan ekonomist kesimi değil, ekonominin babası kabul edilen, iktisatın temellerini oluşturan Keynesyen dahi faize karşıdır. Çünkü efendim faiz arttırıldığında, faizlerin arttırıldığı piyasa ekonomilerinde paranın değeri düşer, malın değeri artar. Faiz arttıkça devalüasyon da artar. Şu anda Türkiye'de zaten bir devalüasyon var. Siz paranın miktarını arttırıyorsunuz bu şekilde. Yani para üstünden bir faiz uyguladıkça paranın miktarı artıyor. Şu anda paranın miktar olarak azaltılması, değer olarak arttırılması lazım. Yani nitelik bizim için önemli şu anda. Nicelik değil. Para için konuşursak nicelik değil, nitelik şu anda bizim için önemli. Dolayısıyla da faizlerin arttırılması 1999 ve 2000 krizini hatırlayın. %100'e yakın faiz veriyordu o dönem bankalar. Bankaların birçoğu batmıştı o dönem. Sebebine gelince devalüasyon oldu. Paranın değeri azaldı. Miktarı arttı, değeri azaldı. Malın miktarı azaldı, değeri arttı. Dolayısıyla çok ciddi bir devalüasyon olmuştu o dönemde ve o süreci biz paradan 6 sıfır atarak paranın değerini korumaya ve kurtarmaya çalıştık. 99-2000 krizini hatırlatmak isterim, faiz arttırın diye ısrar edenlere efendim. Şimdi hemen topu buradan alalım asgari ücretle ilgili olarak. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantısını yakında gerçekleştirecek. Sendikalar bir tarafta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tarafta, muhalefette bu noktada
bazı açıklamalar yapıyor. Hemen burada efendim şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Devalüasyon olan bir ortamda, paranın değer kaybettiği, malın değer kazandığı bir ortamda alım gücünü arttırmadığınız müddetçe asgari ücretlinin problemini çözemezsiniz. Bu da efendim asgari ücretin miktar olarak artırılması değil, yani nicelik olarak değil, nitelik olarak artırılması gerektiğini ortaya koyuyorum. Bunu iddia ediyorum. Şimdi burada efendim sendikalar hemen yani bir taraflardan biri diyelim. Sendikalar asgari ücretin 3.800'e çıkartılmasını talep ediyor. Muhalefet, ana muhalefet partisi de buna destek veriyor. Diyor ki yani burada iki çözüm ortaya koyuyorlar. Taraflardan biri sendikalar, işçi sendikası ve ana muhalefet partisi iki çözüm ortaya koyuyor. Bunlardan bir tanesi asgari ücretin arttırılması, 3.800'e çıkartılması. Bir diğeri de asgari ücret üzerinden, yani işçi üzerinden vergi kesintilerinin yapılmaması. Şimdi bu iki e, çözüm önerisi çok basit, e, çok sığ, altyapısı çok olmayan, araştırılmamış, düşünülmemiş, her yıl talep edilen bir durum. Biz yeni bir şey duymak istiyoruz. Yani biz asgari ücretle ilgili olarak yeni bir şey duymak istiyoruz. Yeni bir fikir duymak istiyoruz. Bir şey üretin, fikir üretin. Biz bunu duymak istiyoruz. Ve bakın bu e, durum, yani bu talep sorunu yine çözmeyecek. Siz isterseniz asgari ücreti 5.000 yapın, isterseniz 10.000 yapın. Bu sorunu çözmeyecektir. Asgari ücretlinin alım gücünü arttırmadığınız müddetçe. Bu da tek başına asgari ücretin miktar olarak artırılmasıyla çözümlenecek bir durum değil efendim. Tam bu noktada efendim şunu merak ediyorum. Yani bu çözüm önerilerini ortaya koyanların acaba merak ediyorum. Piyasadan haberi var mı? Ev kiralarından haberi var mı? İşçinin durumundan haberi var mı? Pazardan, marketten haberi var mı? Muhtemelen yok. Dolayısıyla biz onlar için ve sizler için araştırdık ve biz anlatalım neler oluyor piyasada, neler oluyor pazarda, neler oluyor ekonomide. Şimdi efendim ilk olarak Türkiye'nin birçok yerine bir sosyal deney yaptık. Birçok yerini aradık. Değerli dostlarımız da var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Buradan ev kiralarını sorduk. Merak ettik. Ev kiraları ne durumda? Ev kiralayacakmışız gibi bir konjektür ortaya koyduk ve sorduk. Kiralar ne kadar? Şimdi İstanbul dışında en basit ucra bir köşe diyebileceğimiz ilçe, hatta yani ilçe, il bile değil, ilçe, bodrum kat, sobalı, hatta kaloriferli de değil, yani ısınması sobalı olan evlerin kirası 850 bin lira arasında değişiyor efendim. Şimdi eşyalarda durum farklıymış, eşyası olanlarda farklıymış vesaire. Yalnız ortalama bir fiyat şu anda bu piyasada. Bir diğeri de marketlere gittik efendim. Pazarda dolaştık, marketlere gittik. Bakalım dedik orada durum ne? Şimdi markette kasaya geldiğimizde insanların elindekilerini bıraktığına şahit oldum kasada. Yani alıyor, ihtiyaç üzeri alıyor. Ama bir ihtiyaç diğer ihtiyaca göre daha ağır bastığı için birini geri bırakıyor. Şimdi bir baba için bunun mahcubiyeti çok zordur. Bunu bilmemiz lazım. Yani bir babanın çocuğunun yanında onu bırakması ve onu evine götürememesi, o ihtiyacı evine götürememesi büyük bir mahcubiyettir. Büyük bir onur zedeleyen durumdur. Bunun altını çizelim. Pazarlarda da durum benzer. Yani fiyatlar enflasyon rakamlarının üzerine çıkmış durumda. Yani insanlar bazı şeyleri alamıyor, alıyor, bırakıyor. Bebek bezini gördüm. Yani bebek bezinin tane hesabı satıldığını gördüm. Paketi açıyor marketçi veya işte bakkal, artık adına ne derseniz deyin.
bu paketten tek tek satıyor. Bu zor bir durum. Yani e, bunları bilmemiz lazım. Bunu özellikle sendikalara ve muhalefete söylüyorum. Bunları bilmezseniz çözüm önerisi üretemezsiniz. Ürettiğiniz çözüm önerileri de yetersiz kalır efendim. Şimdi bir diğer önemli nokta da işverenin durumu. Yani işverenlerin durumu da pek iç açıcı değil. Şimdi diyeceksiniz ki hocam böyle bir konjektürde asgari ücretin konuşulduğu bir ortamda işverenin durumunu mu düşünüyorsunuz? Yani onu mu düşünüyorsunuz diyeceksiniz. Şimdi onu düşünmek durumundayız. Çünkü bu bir denge, yani terazi misali. Bir taraf bir taraftan ağır bastığında denge bozulur. Şimdi efendim işverenler de sadece büyük sanayiciler olarak düşünmeyin. Küçük esnaf da var. Yani bugün bir otel işletmecisi de işverendir. Sanayide bir oto tamircisi de işverendir. O da işçisine asgari ücret ödüyor. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurmak zorundasınız. Yani bu durumu göz önünde bulundurmazsanız alınan karar askıda kalır, yetersiz kalır. Burada efendim özellikle pandemi sürecinde birçok şeye biz şahit olduk. Sizler de şahit oldunuz. İşte asgari ücretin belli bir miktarı ödendi. Yani devletin verdiği bir teşvik primi vardı işçiye. Bu ödendi. Çalışmayanlara ödendi. Çalışanlara da bu ödendi. Bakın bu ödendi. Asgari ücretin geriye kalanı ödendi. Yani devletin ödediğinin üzerine sadece ödediler. Ayrıyeten bir para ödenmedi efendim. Bunları hepimiz gördük. Hepimiz bunlara şahit olduk. Dolayısıyla dediğim gibi bir saç ayağının ayaklarını düşünün. Tek bir taraftan, yani asgari ücret şu kadar artsın, vergiler kesilsin sorunu çözmüyor efendim. Sorunun birden fazla ayağı var. Bu birden fazla ayağı masaya koyarak sorunu çözmeye çalışmak zorundayız. Ve tek bir bakış açısı geliştiremeyiz. Bir A planımızın olması lazım. Bir B planımızın olması lazım. Bir C planımızın olması, arkamızı görmemiz lazım. Sağımızı, solumuzu, önümüzü görmemiz lazım. Şayet böyle bir komisyon toplanıyorsa bu komisyonun her tarafı görmesi lazım. Yani sağı da, solu da, önü de, arkayı da, her tarafı da görmesi lazım. Çok geniş bakış açısıyla değerlendirmesi gerekiyor. Önemli olan budur aslında sorunun çözümüyle ilgili olarak. Peki efendim sorun ne? Yani sorunun temelinde ne var? Şimdi bu piyasadan da bahsettim size, ev kiralarından da bahsettim. Şimdi burada geçenlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun özel bir televizyon kanalında bir konuşmasını dinledim. Orada toplumun ahlaki, etik ve İslami değerlerini yitirdiğini ve ahlaki ve İslami değerlerin toplum içerisinde çok ciddi bir deformasyona uğradığını söyledi, ifade etti. Kendi ifadeleriydi bunlar. Şimdi bunun bir doğruluk payı olduğunu da düşünüyorum. Yani özellikle ev kiraları özelinde konuşalım. Ya şimdi nedir yani bu kadar açgözlü bir toplum mu olduk biz bir anda? Yani böyle değildik ki, ne oldu? Ne oldu da? Yani her şeyi, her yeri ve herkesi para olarak görmeye başladık. Şimdi kapitalist sistemden şikayet edip kapitalist sistemi uygulayan bir toplum haline geldik. Yani e, bunun bir devamı yok. Bunun bir sonu yok efendim. Bunun da altını çizelim. Bu durumdan da bahsedeceğim. Yani toplumsal olaylar ve toplumun şu anki ruh hali ve sosyolojisinden de ayrıyeten bahsedeceğim. Yalnız Temel Karamollaoğlu'nun burada tespitleri önemliydi. Muhtemeldir ki tabandan ciddi veriler alıyor. Biz buna, yani bu ahlaki deformasyona, aynı zamanda piyasa dengesizliğinin fırsatçılığı da diyebiliriz. Yani bu durumu fırsata çevirenler aslında piyasa dengesizliğinin fırsatçıları da denilebilir. Peki sorunları kısmi olarak sıraladık. Yani çözüm ne? Ne yapılabilir? Asgari ücretle ilgili olarak
neyi göz önünde bulundurmak zorundayız konuşurken ve çözüm üretirken? Şimdi birincisi ve en önemlisi, piyasayı dengeye getirebilmek için üretimi arttırarak alım gücünü arttırmamız gerekiyor. Yani asgari ücretlinin maaşını miktar olarak değil, nicelik olarak değil, nitelik olarak arttırmamız lazım. Yani asgari ücretlinin alım gücünü arttırmamız lazım. Daha önemlisi, alım gücünün gittikçe düştüğü bir piyasada isterseniz asgari ücreti 5.000 yapın, isterseniz 10.000 yapın, değişmeyecek. Asgari ücretin miktar olarak artırılması hiçbir işe yaramayacak. Alınan 5.000 lirada 10.000 lirada piyasada anında eriyecek. Dolayısıyla önce alım gücünün artırılması gerekiyor. Alım gücü gittikçe düşüyor. Alım gücünün artırılması miktar olarak asgari ücretin artırılmasından daha önemli. Bunun altını çizelim. İkincisi de işçi ücretlerinden yapılan vergi kesintilerin değil, sadece işçi ücretlerinden yapılan vergi kesintileri değil, işverenler dahil tüm vergi kesintilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Vergiler şu anda problemli. Bakın, neden problemli olduğunu geçen hafta söyledim. Şimdi birden fazla vergi kalemini arttırmak, %20, %30'lara vardırmak vergi gelirini arttırmaz. Devletin vergi gelirini arttırmaz, iddia ediyorum. Devletin vergi gelirini azaltır. Az vergi alın, nitelikli vergi alın. Bakın, az vergi alın, nitelikli vergi alın. Bu devletin vergi gelirini arttıracak. İddialıyım bu konuda. Devletin vergi gelirini arttırmak istiyorsak nicelikli değil, nitelikli, yine aynı noktaya geliyoruz, nitelikli vergi almamız gerekiyor. Dolayısıyla sadece işçi ücretleri, yani asgari ücret üzerinden yapılan kesintiler değil, işçiye maaş ödeyen işverenin üzerinden yapılan kesintilerin de değerlendirilmesi lazım. Piyasadaki diğer vergilerin de düzenlenmesi lazım. Özellikle de dolaylı vergilerin dolaylı vergiden ve dolaysız vergiden kastımız ne? Dolaysız vergi doğrudan alınan bir vergidir. Örnek veriyorum, gelir vergisi, kurumlar vergisi doğrudan alınır. Yani bir kazanç sağlarsınız, bu kazanç üzerinden doğrudan bir vergi alınır. Dolaylı vergi ise piyasa içerisinde dönen para üzerinden alınan bir vergidir. Örneğin katma değer vergisi, özel tüketim vergisi. Siz markete ödersiniz, market bunu devlete öder. Yani bir dolaylı vergi kalemi oluşmuş olur. Bütün bunların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor alım gücünün artırılabilmesi için. Üçüncüsü devletin asgari ücrete sağladığı katkı payının artırılması gerekiyor. Yani şu anda çok cüzi bir miktarda katkı sağlıyor devlet. Bu katkının artırılması gerekiyor Yani devlet asgari ücretliden vergi almayacağı gibi asgari ücretliye de para vermek durumunda. Yani işverenle bu yükü ortak sırtlanmak durumunda. Şu anki konjektür bunu gösteriyor. Şimdi bu noktada benim tavsiyem devletin katkı payının %40-45'lere çıkartılması gerekiyor. Yani bu benim tavsiyem. Bu noktada asgari ücretin %40-45'e yakınını devletin sırtlanması gerekiyor Bunu yapacak güç ve kapasite devletimizde var mı? Kaynak var mı? Var Gideliyorum. Bu kaynağı bulup ortaya koymak marifet. Bu marifette bugünkü konjektürde var, değerlendirilebilir İlaveten işverene çalıştırdığı işçi başına katkı ve destek verilmeli. Yani ne kadar çok işçi çalıştırırsa işverenin o kadar desteklenmesi gerekiyor. Vergi ve süspansiyonlarla teşvik edilmesi gerekiyor. Bu destek ve süspansiyonları ne kadar doğru yerde kullandı, nasıl kullandı, bunların da
doğru denetim mekanizmalarıyla işverenin denetlenmesi gerekiyor. Bu teşvikleri doğru şekilde kullanıp kullanılmadığına dair denetlenmesi gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Ben size bu noktada yapılabilecekleri söylüyorum ve söyledim. Dediğim gibi özetleyelim. Birincisi, asgari ücreti nicelik olarak değil nitelik olarak arttırmamız lazım. Yani asgari ücretlinin maaşının miktarını değil alım gücünü arttırmamız lazım. Birincisi bu. İkincisi, sadece asgari ücretli üzerinden yapılan vergi kesintilerini değerlendirmeye almamız sorunu çözmez. Aynı zamanda işverenin ödediği vergi kesintilerini de tekrar değerlendirmeye almak durumundayız. Üçüncüsü efendim, devletin asgari ücrete sağladığı katkı payının arttırılması gerekiyor. Hatta %40-45'lere çıkartılması gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Dördüncüsü efendim, işverene çalıştırdığı işçi başına teşvik primleri verilmeli, teşvik edilmeli, daha çok işçi çalıştırılması teşvik edilmeli, süspansiyonlarla desteklenmeli, işveren desteklenmeli efendim. İşveren desteklendikçe çalışan işçi sayısı artacaktır. Çalışan işçi sayısının artması da devletin desteğiyle daha kaliteli yaşam anlamına gelecektir efendim. Bunların da altını çizmek istiyoruz. Önemliydi bizim için. Yani o nedenle biraz da asgari ücreti öne aldık. Asgari ücretle ilgili yaptığımız bu tespitlerimiz umarız ki dikkate alınır. Umuyorum ki değerlendirilir. Ben bu noktada çok teşekkür ediyorum sizlere katkılarınızdan, yorumlarınızdan, desteklerinizden dolayı. Dediğim gibi sorunun birden fazla e, sebebi var. Yani birden fazla tarafı var, birden fazla ayağı var. Bunlara değinmeye çalıştık elimizden geldiği kadar ve umuyorum ki işçi açısından da bakın önemli bir nokta işçi açısından da işveren açısından da doğru bir karar ve doğru bir sonuç ortaya konulur. Bunu umut ederek kapanış yapmak istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.